Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi örgü kare motif yapımını anlatacağım. Bu motifi birçok alanda değerlendirebilirsiniz. TV battaniyesi, bebek battaniyesi, hırkalar, yatak örtüleri gibi birçok alanda kullanılabilir. Anlatım yaparken koton bir iplik kullanacağım. Dilediğiniz markaların iplikleriyle yapabilirsiniz. Farklı ipliklerle de elbette yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kalınlığımıza da bakalım. Tığ numarası 3 milim bir tığ kullanıyorum. Şimdi dilerseniz hemen kolay modelimize başlayalım. Evet, bismillah diyelim, başlayalım. Zincir yapımıyla başlıyoruz. 5 tane zincir yapalım. Başlangıçta yaptığım zincirin içerisine batıyorum. Ve her iki ucu şöyle ilmek kaydırarak ekliyorum. Bu küçük ipi de şöyle önde tutacağım ki arada yaparken yok olsun arkadaşlar. Şimdi 3 tane zincir yapıyorum. Tığıma ipliğimi bir kere doladım. Boşluktan ilmek yükseltiyorum. İkişer ikişer çıkarttım. İkili trabzanımı yapıyorum. İki tane ikili trabzan yaptım. Zincirimi de bir kabul ettim. Toplamda 3 tane trabzan oldu. Şimdi 3 tane zincir yapıyorum. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç zincir, 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan. Üç tane zincir yapalım. Zincirime değil, trabzanın tepesinden ilmek kaydırma. Bir zincir yapıp ipimi kesiyorum. Yeni rengimizle devam ediyoruz. Herhangi bir köşeden şöyle ipimi ekliyorum. Bu 1, 2 ve 3. 3 zincire tamamladım. Burayı da sıkıştırdım arkadaşlar. Tığımın üstüne bir kere dolayarak burada 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Altı tane trabzan yaptım. Zincirim dahil 7 oldu arkadaşlar. Zinciri de 1 kabul edersek bakın sayıyoruz. Zincirimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zincir dahil burası 7 tane oldu. Şimdi bir tane zincir yapıyorum arada ve tığıma tekrar ipimi doluyorum. Şu ipi de şurada gizleyelim. Şimdi bu boşlukta 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada zincir olduğu için 6 idi. Şimdi 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, 7 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir ve aynı işlemi tüm diğer boşluklarda da devam ettiriyorum ve geliyorum. Evet, başlangıç noktamıza kadar ilerledik. Burada da bir tane zincir yaparak yine zincirime değil yanındaki trabzanın şöyle ilmeğinden ilmek kaydırma ile ekliyorum. Bir tane zincir yaparak ipimi kesiyorum. Diğer rengimizle devam edelim. Evet, yeni rengimizle şimdi aradaki bir zincir boşluklarını kullanarak
buradan başlıyoruz. İpimizi ekliyoruz. Burada zincirimi 1, 2, 3 yaptım. Burada ipimi sıkıştırıyorum. Şimdi bu boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 3 kabul ettim burayı. Şimdi arada 3 tane zincir yapıyorum. Tekrar aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle hemen bakalım. Buradaki geçişi sağlamak için 2 zincir, yapmış olduğumuz 7 tane trabzanın tam dördüncüsüne, yani sağda ve solda 3 tane kalacağı için bakın 1, 2, 3, şu dördüncüsünden tepesinden sık iğne, 2 zincir, tığıma bir kere doladım. Şimdi şu boşluğun içerisine yine aynı işlemi yapıyorum. 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Şöyle bakalım. Yine çevirip şuradaki trabzanları kullanacağız. 2 tane zincir yapıyorum. 1, bakın 1, 2, 3, dördüncüsünün tepesinden sık iğne, tekrar 2 zincir ve aynı işlemi devam ettiriyorum. Devam edelim. Şu noktada tekrar gösteriyor olacağım. Devam ettim. 2 tane zincirimi de yine buradaki zincirin tepesinden değil, yandaki trabzanın şöyle üstünden ilmek kaydırarak ekleyelim ve bir tane zincir yapıp ipimizi keselim. Yeni rengimizle devam edelim. Yeni rengimle köşeden ekleyerek başlıyorum. Zincirimi 3'e tamamladım. Tığıma bir kere doladım. Yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimi trabzan kabul ettiğim için burası 3 oldu arkadaşlar. Şimdi arada 3 tane zincir yapıyorum ve yine köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bakalım. Köşe yine aynı altta olduğu gibi devam etti. Şimdi bir tane zincir yapıyorum ve şurada yapmış olduğum boşluklardan ilkine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincir yapıyorum. Şimdi diğer boşluğa 3 tane ikili trabzan, bir zincir, yine köşeyi oluşturuyorum. Köşe yine 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan. Hemen şöyle bakalım. İlk kenarımızı yaptık. Şimdi bir zincir yaparak yine aynı işlemi bu kenarda da devam ettiriyoruz arkadaşlar. Ve şu kısma kadar ilerleyelim, gelelim. Ben de bitiş kısmını yine gösteriyor olacağım.
Evet, başlangıç noktama kadar geldim. Burada da bir tane zincirimi yaparak yine ekleyerek sıramı tamamlıyorum. Bir zincir yapıp ipimizi keselim. Yeni rengimi başlatıyorum. Yine köşeden başlatıyorum. Üç zincir yaptıktan sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşelerimiz hep aynı. 3 tane zincir ve tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Köşemiz yine alt sıralarda olduğu gibi devam ediyor. Şimdi bir tane zincir yapıyoruz. Ve şu boşluğumu kullanacağım. Bakın burada bu sırada 1, 2, 3 tane boşluğumuz oluştu. Bunları kullanıyorum ve buralara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Trabzan gruplarının arasında birer tane zincir yapıyoruz. Köşe noktasına kadar ilerleyelim. Şöyle bakalım. Bir zincir yaparak yine köşe noktasını yapıyoruz. Diğer kenara geçtiğimizde de yine bu kenarda her ne yaptıysak aynı şekilde yapıp tamamlayalım. Ben yine bir üst sıraya geçmeyi göstereceğim. Üst sırada ne yapacağız ona devam edeceğiz arkadaşlar. Tamamlayıp geliyorum. Başlangıç noktamıza geldiğimizde yine bir zincir yaparak ipimizi ekleyip kaydırıp ekleyip bir zincirle kesiyoruz. Şimdi diğer rengimizle devam edelim. Yeni rengimle köşeden tekrar başlatıyorum sıramı. 3 zincire tamamladım. Yine 2 tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. Köşe dönüşü için 3 zincir ve aynı şekilde boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir alt sırada olduğu gibi başladık arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şimdi bu sıramızda kenarlarda bakın 1, 2, 3, 4 tane boşluğumuz var. Ve bir zincir yaparak tüm boşluklarda 3 tane ikili trabzan yaparak kenarımızı tamamlıyoruz. Trabzan grupları arasında bir zincir ve 3 tane ikili trabzan. Köşe noktasına geldiğimizde yine aynı şekilde köşe dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Kenarda aynı şekilde devam edip evet, motifimi tamamladım. Tüm boşluklarda 4 tane trabzan grubu yaptıktan sonra köşe noktasına kadar ilerledim. Bir zincir yapıp yine bir alt sıralarda olduğu gibi ekleyip bir zincir yaptım ve ipimi arkadan gizledim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha önce sizlere bu tür motifleri anlattığım videolarım var. Motiflerinizi yaptıktan sonra battaniye ya da yatak örtüsü yapmak için motifleri nasıl birleştirdiğim, kenar bordür yapımı, yine kenar tığlaması gibi birçok çalışmam bu videonun sonundaki oynatma listelerimde olacak. Lütfen onlara göz atıp sizler de baştan sona yaptığım çalışmaları devam ettirerek motiflerinizi birleştirip güzel örtüler yapabilirsiniz. Yine daha önce anlattığım birçok videonun kategorilerine ayırdığım için kanalımın ana sayfasından kolaylıkla bulabilirsiniz. Oynatma listelerime lütfen bir göz atın, ana sayfamdan bakıp. Farklı çalışmalarım da var. Onlar da belki hoşunuza gider. Evet, sağlıkla kalın, hoşça kalın.